Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam, nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz diyelim ama hiç de iyi olduğumuz yok. Hocam sen de katarak çıkmıştı ya. Bende de bu bölümle birlikte ışığa karşı bir hassasiyet oluştuğu için bugün aramıza böyle katılıyorum. Ben zaten böyle katılacağım belliydi o son sahneden sonra bölümlerin ilerleyişi bakımından gözlükle çıkmanın daha sağlıklı, hayırlı bir yol olduğunu öngördüm. O filtre neydi ya peki? Ferit'le Pelin arasında. Görmemek için gözlük taktım işte ama maalesef görüyorum. Yeni bir gözlük sipariş ettim. Umuyorum o gözlük filtreleyecek tamamen o sahneleri. Umarız diyelim. Yalı Çapkını 30. bölümü konuşacağız. Abiler, öncelikle bölümü beğendiniz mi diye soracağım ama gözlüklerden anladığım kadarıyla nefret etmişsiniz gibi bir izlenim var. İçe alan var mı bu bölümde yaşananları? Çok bilemiyorum. Hani tabii ki de kendi içerisinde bir temposu vardı belli başlı ama bu kadar tahmin edilebilir bir senaryoya izleyicileri yine çekmeyi bir noktada başardılar. Totalde hala birinciliğini koruyor dizi. Rating bir ölçüm müdür peki? Yani sürekli ratingde birinci oluyorsun diye hikayenin inandırıcılığı, izleyicilerin tatminkarlığı çok önemli mi mesela? Ya bence çok fazla önemli değil ama hani şu da var. İnsanlar artık sevdiği için değil, belki gördüğüm spoiler tutar, belki bir şeyler değişir ya da daha ne kadar batırabilirler diye izliyorlar. Bu hafta YouTube'da hatta dizinin canlı yayını 100.000 kişi aktif olarak takip etmişti. Çok acayip bir rakam. Yani dizi ne kadar batırırsa batırsın insanlar izlemeye devam ediyor. Bu nasıl bir olay ya? Bu neden olur hocam? Bunun birinci nedeni bir defa bizim yapım şirketlerinin artık şöyle bir gereksiz bir algısı var. Hani reytingler yüksekse biz aynı hikaye sarmalından devam edelim algısı var. Şimdi izleyiciler bu mevcut hikayeye tepki gösteriyorlar. Bölümlerin gidişi ve ilerleyişi bakımından, karakterlerin gelişimi bakımından diziyi rahatsız edici buluyorlar artık. Hakeza Kazım'ın sürekli Seyran'a şiddet uygulaması, Sunay'a şiddet uygulaması beni çok rahatsız ediyor ve iğrenç sahneler ya. Yani Yalı Çapkını yapan şey aslında Ferit ve Seyran karakterinin aşkıydı. O ikili arasındaki enerjiydi, uyumdu. Şöyle bir şey söyleyeyim ki birçok izleyici de benimle aynı kanıdadır. İnanın artık Ferit ve Seyran yan yana gelse benim ilgimi çekmez yani. Mesela son sahnede nasıl bir hissiyata büründün? Sıfır ya. Ya şunu diyeyim açıkçası. Artık Ferit ve Pelin evlenebilir yani. Beni artık umursamıyorum. Hatta mümkünse zaten bu saatten sonra Ferit ve Seyran'ın bir araya da gelmesin. Burcu Alptekin'e yazılmış, demişler ki Seyfer bitti falan. Burcu Alptekin de Twitter'dan cevap vermiş. Ya öyle bir şey yok. Kim çıkartıyor bu yaygaraları? Hani Seyfer biter mi falan gibi bir minvalli bir cevap vermiş. Seyfer bitti yani. Daha ne kaldı Seyfer'e dair? Hiçbir enerji hissetmiyorum. Yani Ferit'le Seyran'ın sahnelerinde o ikiliyi yan yana görünce sıfır ya. Hiç yani Kazım'la Esme'nin sahneleri gibi geliyor bana artık. Hiçbir ne enerji kaldı ne oyun. Bence oyuncular da memnun değil. Ya beni Sunay'la Abidin falan sahneleri daha çok heyecanlandırıyor. Kesinlikle o kadar. Bir de bence zaten en önemli sıkıntı şu. Çifti çok yakınlaştırıp ondan sonra aralarını böyle bozsaydınız bence sıkıntı olmazdı. Ama biz bunları zaten hiç 2-3 bölüm böyle full mutlu göremedik ya. Bu yüzden de bu geçmiyor insanlara diye düşünüyorum. En büyük sıkıntı da bu. Artık sıkıntı Pelin Zehrin'i falan geçti. Ana hikayede bir şeyler var. Kesinlikle. Ya Tarık ile Seyran'ın yan yana durduğu sahneler Seyran'la Ferit'in yan yana durduğu sahnelerden daha iyi can verici. Çünkü hiç değilse ikisinin birbirini tanıma süreçlerini falan deneyimliyorsun. Bu diziyi izleyenlerin ilk sebebi neydi? Ferit ile Seyran arasındaki o aşkı, o enerjiyi, o uyumu izlemekti. Ki aralarındaki enerji de çok yüksekti zaten Mert Ramazan ile Afra'nın. Görüyoruz ki gerçek hayattaki birlikteliklerindeki olan enerji bile diziye yansımıyor artık. Oyuncular da dizinin senaryosuna dair bazı eksiklikler hissediyorlar. Bana kalırsa madem bu şekilde devam ediyorsunuz. Seyfer diye bir şey de kalmadı zaten. Pelin'le evlendirin. İkinci sezonda Afra gibi güçlü bir oyuncu kullanmak yerine daha pasif bir oyuncu bulun. Pelin'le o ikisi arasında gidip gelsin. Zaten Yalı Çapkını da Ferit üzerinden akan bir hikaye. Hocam bir de sana şunu diyeceğim. Şimdi hani tabii ki de bunların hani boşanmayacaklarını biliyoruz. Mesela boşanmadılar. Kaçtılar beraber işte ya Seyran müdahale etti ya Ferit müdahale etti ya da ikisi de boşandılar diyelim yine nikah masasında ikisi de hayır dedi. Bir şekilde sezon finalinde kaçtılar öyle bitti diyelim. Ya bu geçer mi sana? Geçmez. Artık Seyfer'e dair hiçbir şey geçmez bana. O net yani. Şöyle bir soru soracağım size. Bu bölüm yaklaşık 2 saat 20 dakikaydı. 1 saat 30. dakikada ben dedim ki biz 1 saat 30 dakikadır ne seyrediyoruz? Bölümün yarısının neden olduğunu ben anlamadım. Olmasa son 45 dakikayı izleyip dizi bitse sanki daha anlamlı biterdi. 1 ay gibi bir süre kaldı dizinin bitmesine. Sonlara doğru gelinirken niye böyle bir tercih yapılır? Yani aslında normalde tempoyu yavaş yavaş son bölümlerde yükseltmeniz gerekir sezon ortası düşse de. Son 3-4 bölüm mü? Hani en yüksek tansiyonda girersiniz bence. Zaten en büyük sıkıntılardan biri de bu. Sadece sana şu soruyu soracağım. O ilk 1 saat 30 dakikada Afra'nın kaç dakika sahnesi var ona baksınlar. Zaten her şey açıklayacaktır. Bir defa senaryo kurgusu sıkıntılı. Şimdi bölüm yazarken bile senaryo akışına göre bölümler hep düşükten yüksek tempoya göre sıralanır. Çünkü crescendo dediğimiz bir şey vardır. O crescendo sürekli yükselir ve en sonunda climax dediğimiz doruk
doruk noktasına ulaşır. O nokta artık o bölüm sonuna doğru yaklaşırken izleyicinin tatmin olacağı, katarsis yani rahatlama sağlayacağı noktadır. Yalı Çapkını'nda neredeyse 10 bölümdür falan böyle climax dediğimiz yani izleyiciyi rahatlamaya ulaştıracak, izleyicide ciddi bir gerilim gizem yaratacak herhangi bir olay aksı yok. Bu da rahatsız edici bir durum. Şimdi sen 2 saat 20 dakikalık bölümde bile bunu yapamıyorsan sezona yayamazsın zaten. Çok düşük tansiyon ve tam tersi yapıcı olmak yerine yıkıcı olmayı tercih ediyorlar. Yani bu bir çatışma değildir. Bu nedir peki? Bu bence stratejik bir hatadır. Buradaki baş sorumlu da bu işin senaryo yazarıdır. Bu hikayeyi buraya kadar getirdi. Amenna, takdir onun zaten. Ama bu saatten sonra artık izleyiciler memnun değil ve hep aynı konu etrafında dönüp duruyoruz. İzlenilebilirliği de çok düştü dizinin açıkçası. Abi şöyle bir örnek vereyim kısa. Yalı Çapkını'nı bir 10 bölüm önce falan bırakmış bir arkadaşım var. Neden bıraktın dedim ona. Yalı Çapkını dedi çok böyle farklı başlamıştı. Şimdi tam bir Türk dizisine döndü falan dedi böyle. Bugüne kadar dizi hakkında duyduğum en güzel cümlelerden biriydi. Bayağı klişe, entrika dolu. Evet, şiddet dolu. Hiç farklı bir şey izlemediğimiz bir şeye döndü. Ama ilk 14 bölüm çok orijinaldi baktığımızda. Kadına şiddetin alası var. Cezayı Kızılcık Şerbeti'ne veriyorlar. O cezadan döndüler tepkilerden sonra. Ama Yalı Çapkın'da ceza yok nasılsa. Yani kızın elini yakacaktı ya. Bölümle alakalı size bir sorum var. Bu bölümde birkaç sahnede şöyle diyaloglar gerçekleşti. Bu yorumlarınızı merak ediyorum. Ferit dedi ki Orhan'a sinirlendiğinde sen misin babam dedem mi dedi. Birkaç sahne sonra da İfakat şöyle bir cümle kullandı. Bazen düşünüyorum da bu çocuk senden değil diye bunu Gülgün'e söyledi. Şimdi burada senarist bize bu iki sahneyle ne ima etmeye çalışıyor abi? Bence hiçbir şey ima etmeye çalışmıyor. Ailesinin aslında pasifliğini göstermek istiyor İfakat. Kontrolü biraz eline alma, güçlü karakter olma. Ve gerçekten de öyle. Ferit de bu bölüm babasına bir çıkıştı falan babalığını yapmaması üzerine. Haklıydı. Çocuğu da yani iyi yetiştirememişler. Onu bir sevgiyle büyütememişler. Bir baba figürü görememiş, bir anne figürü görememiş. Sadece dede aslında onun ikonlaştırdığı kişi gözünde. Çocuk da o kısımda haklıydı. Ya benim eşim buradan gönderildi bu yıldan. Bu nasıl bir şey falan. Ferit'in babası olmama ihtimali yok değil mi? Böyle bir... Yok, Gülgün'ün de annesi olmama ihtimali yok. Yani bu tamamen senaristin hani şu seyircileri de biraz böyle düşündürelim falan. Yani sanıyorlar ki insanlar hafta içi saatlerini bu diziye ayırıyorlar. İşte adamlar kafayı yatağa koyuyor. Ya acaba bu İfakat niye böyle dedi falan diye sorgulasın diye düşünüyorlar da. Yani öyle bir senaryo yazmıyorsun. Çok basit, klişe dolu. Televizyondaki diğer dizilerden farkı olmayan bir senaryoya evrildi artık Yalı Çapkını. Biz başlarken böyle değildi yani. Ferit'le Pelin'le alakalı bir durum var. Ferit işte eğlenmeye gitti Klein'a. Klasik. Ve orada Hadi Bakalım şarkısını da dinledik birlikte. Duman da çaldı hocam. O Hadi Bakalım şarkısı bana şey hatırlattı. Bir tane kısa film var. Orada bir sahneyi hatırlattı bana. Baya böyle dans ederken o şarkının çalması falan. Ben baya şaşırdım. Bilmiyorum. Tabii yönetmenliğini biz yaptığımız bir kısa film o. Galiba öyle bir kısa film sanırım. Bir arak mı var oradan? Yani bilmiyorum. Bilemedik. Ama sahneye de çok uymadığını söyleyebiliriz o müziğin yani. Ferit işte orada bir dayak yedi. Orada klasik bir klişe. Duygu boşalması yaşasın falan. Abi bunları artık son birkaç bölüm kala mı görüyoruz biz? Niye bunlar şimdi tercih ediliyor? Niye böyle yazılıyor? Ya zorunda falan kalmıyor. Özgür tercihi yazamıyor demek ki. Yani dizinin sezon finaline giden yolculuğunda bu diziye ekstra bir değer katamıyor. Değer katamadığında birincisi izleyicinin hikayeye olan inandırıcılığı gidiyor. İkincisi oyuncunun zaten diziye olan inandırıcılığı gidiyor. Ya açıkçası şöyle söyleyeyim. 12. bölümdeki Açın Diren Polatoğulları'nı, Açın son bölümdeki Diren Polatoğulları'nı o bile yani zıvanadan çıkmış gibi oynuyor. Çok da umurunda değil gibi yani. O zaman hemen o tarafa geçeyim. Zerrin'le Kazım arasında bir önce küt böreği date'i. Abi oradaki romantik müzik neydi? Yakın plan falan. Ya bir de küt böreği yerken falan yani gibi dizisi mi bu ya? Komedi dizisi mi çekiyoruz arkadaşlar? Çok saçma. Sonra bir AVM ile devam etti o date. Ya bir de bakın Türkiye gerçekleriyle çok da örtüşmeyen bir kısım daha var. Ferit sarhoş olmuş. Pelin annesini arıyor. Ferit'i eve getirecek. Zerrin diyor ki tamam ben otele gideyim. Yani Zerrin resmen Pelin'i Ferit'e yolmaya çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu Türkiye gerçeğine aykırı bir şey ya. Şimdi onunla alakalı size bir soru soracağım. Birkaç bölüm önce Esme ve Zerrin'in düellosunda Zerrin ona sürekli şunu söyledi. Siz kızınızı sattınız. Siz kızınızı sattınız sen gibi bir şey. satıyorsun. Şu anda manevi olarak Zerrin kızını satmıyor mu? P ile başlayan başka bir mesleği aslında yapmaya çalışıyor diyelim hocam. Yani kesinlikle yok Ferit sarhoş mu olmuş? Kızım bu fırsatı değerlendir falan. Ya Zerrin'in başlangıçta girdiği Zerrin Alakası. şu anda Mine Tugay sendromuna döndü hikaye. Aynen öyle. Güçlü kadın girdi. Aynen öyle. Sonraki çıkışını zaten biliyoruz işte Orhan tekrar birlikte olalım diye bir kadınla çıktı. Şimdi Zerrin'in aldığı izlenim de başta gördüğümüz Zerrin ben bu aileyi yıkacağım motivasyonu. Şimdiki motivasyon full Ferit'e yamama motivasyonu. Defne'de de aynısını gördük. Çok güzel. Aslında Defne Seyran için bir ikon olabilecek karakterdi. Güçlü, ayakları üstünde duran herhangi bir erkeğe bağlı olmayan bir karakterdi. En sonunda Defne'yi Orhan'ın metresi olmaya iten bir
diyalog serisi gördük. Günger Bey'e şunu söyleyeceğim. Güçlü kadın karakteri yazamıyorsanız yazmayın. Çünkü eğreti duruyor. Yazamıyorsunuz, ondan sonra güçsüzleşiyor yani. Kadın ruhundan, kadınların nasıl davrandığından bilmiyorsanız topluma da kötü örnek oluyorsunuz. Milyonlarca insan tarafından izlenen bir dizi ya. Ya ben şunu anlamıyorum. Diziye girdiğinde karakter çok güçlü giriyor ama yokuş aşağı iniyor. Bütün karakterler öyle. Bütün. Bak, insanların Pelin'e olan nefretinin sebebi de bu. Yani Buğçe Buse eleştiriliyor ama aslında eleştirilmesinin sebebi dizideki yanlış işlenmesi. Buğçe Buse'yi ilk 10 bölümde bu kadar eleştiren var mıydı? Yoktu. Hikaye katkı sunuyordu çünkü. Ama ondan sonra önce kızcağızı masumlaştırdılar. Ondan sonra tekrar şeytanlaştırdılar. Şu anda masumlaştırılmaya çalışıyor tekrar. Şu anda stabil olduğu, ne olduğu belli değil. Ya yani karakter gelişimi için ben kendisine bir kitap önereyim. Linda Segar'ın Unutulmaz Karakterler Yaratmak kitabı var. Günger Bey'e öneririm. Kendisi bir karakter gelişiminin başlangıçtan sona kadar nasıl ilerleyeceğini daha iyi çözümleyecektir. Bu arada biz hep şey diyoruz ya, hani kadın eli değmesi gerekir. Aslında bunu iyi yazabilen erkek senaristler de var. Hakan Bonum örneği. Haldeki kadın karakterleri insanlar açıp izleyebilirler. Ne kadar iyi işlendiğini görebilirsiniz oradan. Özellikle Devin karakterine bakın. O zaman şöyle bir şey söylüyorum. Bu kadar kadınları konuşmuşken Seyran'ı nasıl bize bu hale getirdi senarist? Yani biraz bunu konuşalım istiyorum. Seyran'ın bu hali ne abi? Bildiğin kötü karakter gibi davranılıyor ve total izleyicisi şu an Seyran'dan nefret ediyor. Sen ana karakterini nasıl böyle öne serebilirsin ki? Ben şöyle düşünüyorum. Galiba Afra dedi ki ya ben 2. sezonda diziden çıkmak istiyorum. Başka bir diziye geçeceğim. O yüzden beni ne kadar seyirci gözünde antipatikleştirirsen ve benim çıkışımı ne kadar hızlandırırsan o kadar iyi diye bir şey dedi galiba. Ona göre yazılmış bir senaryo gibi duruyor şu anda. Yani Afra'nın zaten enerjisi de bitmiş. Yani kızcağız diyorum ya size 12. 13. 14. bölümdeki enerjisiyle şimdiki enerjisi arasında dağlar kadar fark var. Ya bazı sahnelerde ben diyorum ki ya hani Pelin'in oyunculuğunu sergiliyor. Yani hani bu kız kötü oyuncu değildi diyorum. Ama kötü oynamak zorunda bırakılıyor. Çünkü elindeki metin bu. Şimdi aslında senaristin burada birazcık yapmaya çalıştığı şey şu. Ferit'in pozisyonunu artık Seyran'a devrettiler. Seyran'la birazcık bağımızın kopmasını istiyorlar. Ama sen bunu bu kadar kritik zamanda yapamazsın. Yani işte zamana yaydın. Şimdi Ferit birazcık bir şeyleri takip eden kısımda olacak. Seyran biraz ipleri eline alacak falan ama yani yeter paralel, bıktık ya. Hani gerek yok böyle şeylere. Ya tabii ki yani sanki Succession mı yazıyorsun yani paralel yani sanki hedef kitlen küresel izleyici. Arkadaşım tamam, dizi 100 ülkeye satıldı, belki ileride 150-200 ülkeye de satılacak da sen önce kendi ülkendeki izleyicilerin bu hikayeye gösterdiği reaksiyonu gözleyeceksin. İnsanlar memnun değil. Senaryo yazmak da insanları memnun etmek demek değildir. Bu ayrı bir mevzu. Sen hikayeni yazarsın inandığın ölçüde. Ama şu an senaristin inandığı buysa ben kaleminden şüphe ediyorum. Mesela üniversite olayına ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Seyran'ın bir anda üniversite olayını duyduktan sonraki yüz ifadesi ve bunu Ferit'e demesi peki? Bak o dediğin Tarık var ya, benim işte üniversite şeyimi destekledi falan. Ya Tarık'la aralarında bir şey olacaktı da olsun. Ben bir senaryo öneriyorum kendisine, Günger Bey. Bence Pelin güzelce gelinliğini giysin. Gelsin yalısında otursun. İfakat'ta da çok iyi anlaşırlar. Zerrin'in de zaten memnun hayatından, o da görevini yerine getirmiş olur. Seyran'ı da Tarık'la evlendirin. Amerika'ya, yurt dışına çıksınlar. Afra'yı da diziden çıkartın. 2. sezonda Ferit zaten gecelere yine akacak galiba. Pasif bir karakter eklersiniz oraya, bir tane kötü bir oyuncu bulursunuz. Pelin de o ikisi arasında gidip gelir yani. Yalı Çapkın değil mi dizinin adı? İnsanlar da ona göre muamele yapar diziye. Yani bu dizinin psikolojik altyapısı falan yok. Gülseren Budayıcıoğlu neyiyle ilgileniyor? Yani ne var burada, ben çözemedim açıkçası. Peki bu dizinin ilk başta Antepli, yani Seyran üstüne bir isimle çıkıp daha sonrasında Yalı Çapkını olarak dönmesi de bize bunların işaretini veren durumlar mı sizce? Kesinlikle Türkiye'de kadın kahramanlı işler yazılmıyor. Çünkü toplumsal bir algı var. Kadın kahramanlarımız yokmuş gibi. Öyle bir şey yok. Bakın Netflix'te Fatma diye bir dizi var. Burcu Biricik'in oynadığı. Dizi iyi veya kötü. Orası beni ilgilendirmez. Ama biz Fatma'da şunu gördük. Güçlü kadınlar da yaratabiliyormuşuz. Hakeza Atiye yine Netflix'te. Yani dijital platformlar daha özgür alan bırakıyorlar. Yani kadınlardan da kahraman çıkar. Hele ki Türk kadınları. Biz Nene Hatun geleneğinden gelen bir neslin torunlarıyız. Ülkeyi kadınlarımız sayesinde kurduk. Bir anne, bir ev hanımı esas kahramandır bu arada. Yani bir ev hanımından da kahraman üretebilirsin. İlla saraylarda, yallarda yaşayacak çok nitelikli eğitimi olan kadınlarımıza gerek yok. Devam ediyorum abi. Bu İhsanlar ailesinden biraz bahsedeyim. Orada da bir şeyler açıldı. Tarık'ın kendi evinde yalıda sakladığı bir kadını gördük. Dedi ki ben aşık oldum, ona gideceğim ben falan ama sen burada kalmaya devam edeceksin falan dedi. Öbür tarafta Torun Saffet'in bir ayak fetişisti olduğunu gördük. 36,5 olduğunu gördük. Yani ne gerek var buraları görmemize, ben Ek pek parantez, anlamadım. Sunay'a da uygulanacak bir köle muamelesi var. Ne de olsa gelinleri köle olarak gördükleri için gelin artık sen görevini tamamladın, sen geriye çekileceksin, o köleliğini yapacak. Zaten öyle güzel diyaloglar var ki ya dizide. Kadınlar köle, elini yakarsın, çalıştırırsın. Bütün kadın karakterler köle. Esme'ye uygulanıldı köle. Sunay'a şimdi biçilen rol kölelik. Seyran zaten kölelik. Ya hakikaten kadın karakter yazamıyorsanız yazmayın kardeşim ya. Kötü örnek
örnek oluyorsunuz. Çocuklar izliyor, etkileniyor yani bunlardan. Bence erkek karakter ekleyin, onu güzel yazıyorsun. Mafya yazıyorsan mafya yaz o zaman ya. Belki de o yüzden mafya olayları tekrar gündeme geldi. Ya biz erkek senaristlerin eli de aklı da aksiyon işleri yazmaya daha yatkındır. O yüzden Günger Bey kendisini bu alana daha iyi hissediyorsa zaten başarılı bir dizi örneği de var. Çekilsin, daha yeni bir dizi yazabilir yani. Bu arada Saffet'in de zevkinden dolayı kutluyorum. Güzel bir tercih yapmış o diyalogla birlikte. Bir de Abidin Suna meselesi patlak verdi. Kazım bunu öğrendi. Abidin'i çağırdı falan. Yine bir sürü olay gerçekleşti o tarafta. Kaç bölüm sonra tekrardan Kazım'a çağırdı. Orada konuştular falan. Bu çok geç oldu. İlk öğrendiği zaman yani buradan bir işkillenmesi gerekiyordu bu durumun. Yani orada da yine bir ufak çaplı bir psikolojik şiddeti gördük Kazım Ağa'dan. Kendi çapında tabii mantıklı. Birazcık işte bütün engelleri kaldırmak istiyor. Düğün falan hızlandırılacak bu süreç. O yüzden de bir panik yaptı o an. Yani gerekli miydi? Gereksizdi. Abidin'le Suna ilişkisi zaten Ferit'le Seyran ilişkisine paralel olsun diye eklenen bir şeydi. Bu sahneyi de biraz doldurma sahne olarak gördüm. Abidin'in de üstüne giden gidene yani. Çocuğa herkes vuruyor. Gereksizdi ya. Bölümdeki birçok sahne gereksizdi. Dedin ya sen de 1,5 saati atsan geri kalanı izlesek bir şey değişmezdi yani. Ferit'in abiye sen şoförlüğünü yap demesi Pelin'in evinden çıktığında falan. Yani ne bileyim ya hakikaten. Adamı çok eziyorlar. Onun dışında size şöyle bir sorun var. Diyor ki Saffet Ağa evdeyken babası da burada dekor gibi duruyor diyor Orhan için. Orhan dekor mudur? Orhan net dekordur canım. Dizide de dekor görevi görüyor zaten. Başka bir şey yaptığı yok yani. Bir oğlu buzdolabı, bir oğlu çapkın gibi duran ama değil. Kendisi de güya Yalı Çapkın'ı sembolize eden bir karakter ama değil. O da bir Yalı'nın dekoru. Babalıkla alakası yok. Eşlikle kocalıkla da alakası yok. Ne olduğu belirsiz. Takılıyor. Emre Altuğ'a bir rol biçmişler. Sen gel takıl biraz demişler. Ara sıra sette aralarda şarkı söylersin. Oyuncular da coşar falan demişler. O tarz bir rol biçmişler. Yoksa yani hiç Orhan karakterinin derinliğe insan o kadar güzel hikayeler çıkar ki. Ama inmeye ne gerek var canım? Sen al Seyran'ın elini yak. Al Sunay'ı köle yap. Devam buradan. O zaman son sahneye geçiyorum. Otoparkla başlayıp daha sonra Pelin sahnesine doğru giden bir yolculukla aslında o bir paket halinde düşünelim. Otopark sahnesinde yine büyük kavga. Sonra hop diye bir ses. Tarık'ın gelmesi. Ferit'in artık çıldırıp sana bu otoparkı unutturmayacağım diye ona bir gönderme yapması. Sen bunu aklına kazı bakalım neler olacak gibi. Ve daha sonrasında Ferit Pelin'e evlenme teklif etti. Benimle evlenir misin dedi. Sen demiştin ki abi Pelin gelinlik giyerse şaşırmayalım. Şu anda setten gelen görüntüyü gördüğümüz varsayarsak Pelin'in gelinlik deneme sahneleri falan gelecek 31. bölümde. Yani aslında Pelin galiba gelinliği giyiyor diyebiliriz. Tabii Buğçe Buse'yi artık bence jenerikte de sonlara eklemeye gerek yok. Başa ekleyebilirsiniz yani. Gerek yok artık. Tabii bence şey olmalı zaten. Mert Ramazan Demir, Buse Buğçe Kahraman, Afra Saraçoğlu tarzı yapılmalı bu öyle ilerliyorsa senaryo. Bu şekilde bölümü sonlandırdık. Şimdi bir teori var. Biraz önce sen de bahsettin abi bu teoriden. Nikah masasında iki ayrı nikah göreceğiz. Ve bu nikah Ferit'le Pelin evlenirken, Seyran da Tarık'la evlenirken. İkisinin de hayır demeden direkt masadan kalkıp gitmeleriyle ve birlikte buluşup öyle biteceği söyleniyor sezon finalinin. Yani önceki bölümleri de varsayarsak buralara gelmemiz gerçekten sahici mi ya? İzleyici ikinci sezon diziyi nasıl bırakırın senaryosunu kurmuşlar. Tebrik ediyorum kendilerini. İkinci sezonda artık bu izleyiciyi bulamazlar. Umarım bu senaryoda da devam ederler. Bakalım ikinci sezonda aynı reytingleri olacak ama. Senaristin kafasındaki plan şu. Şimdi bunlar zorla evlendirildiler. Ama şimdi kendi hür iradeleriyle o evliliği kabul etmeyip bu sefer kendi istekleriyle evleneceklere getirecek. Ya ama abi yani bunu bu kadar göstere yapamazsın ya. Ya masadan kalkmak da moda oldu kardeşim, ben anlamadım gitti ya. Yani her yerde de aynı şeyi metaforu görmekten bıktık yani hani artık gözümüze de batıyor. Ya bilmiyorum hani büyük ihtimal dediğin gibi sahne olur. Bu arada bu bir teori yani. Onu da şey yapmamıza gerek yok ama galiba buna doğru evriliyor gibi hikaye. Ya böyle yapacaksan boşaman gerekir. O da bir yankı uyandırır. Böyle birleştirirsin falan. Ama boşanmazsa daha kötü olur. Bak ciddi söylüyorum, insanlar diyor ya boşanmasın. Boşanmaları lazım eğer böyle birleştireceksen. Ama bunu da düşünemediyse eyvah daha da kötü. Ya. Bu defa Yalı Çapkın dizisi artık toplumsal ahlakı tehdit eden bir dizi haline geldi yani. Bunu konuşmak lazım. Şiddet var, örf, gelenek ve ananelerimize reaksiyon, bir tepki söz konusu. Tarz hamleler bence yanlış hamleler. İnce bir ipin üstünde oynuyorlar. Bakalım nereye kadar oynayacaklar. Yani sonuç olarak korkunç olarak nitelendirebiliriz bu son birkaç bölümü. Korkunç hocam. Umarız ileriki bölümlerde o gözlükler çıkar diyeceğim ama inşallah daha çok filtrelenmez diyelim bu gözlükler. Hocam senden de bekliyorum ilerleyen bölümlerde gözlük takmanı. Daha da kötü olursa kameraya da bir filtre olarak ekleyebiliriz diye düşünüyorum.
Teşekkürler abi. Biz teşekkür ederiz. Bu arada geçen videoda kanalımıza büyük bir abone dalgası da geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı hatırlatmayı yine yapalım. Şimdi videolarımızı siz daha çok beğendiğinizde ve abone olduğunuzda bizim tarzda daha çok dizilerle ilgili kanallar sizin ana sayfanıza düşüyor. Bu da aslında sizin de yararınız olurken bizim de yararımız oluyor. Biz de sizin gibi bu tarz kanalları takip eden insanların önüne düşüyoruz. Yine sizden videoyu beğendiyseniz tabii ki videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmaya çağırıyoruz sizleri. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.